Herkese selamlar. Ben Caner Aydaş, Caydaş 1978. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Sporla dolu, sağlıkla dolu, huzurla dolu. Sevdiklerinizle beraber güzel bir hafta temenni ediyorum. Öncelikle bir like atarsanız videoya şu dakikada çok mutlu olurum. İkinci olarak abone olursanız çok mutlu olurum. Üçüncü olarak ve son olarak geçen hafta yani Şubat'ın 16'sında başladığım YouTube katıldan maçları vermeye ve oradaki kuponları yorumlamaya YouTube katılda 32 tahmin verdim ve 26'sı kazandı. YouTube katılda olan sevgili dostları tebrik ediyorum. Amacım Mart'ta yaklaşık %81 üzerinde bir başarı var, 81.3. Mart'ta amacım en az %80 ve üzeri yine başarıyla devam etmek. Özellikle son maçlardaki bir iki tane lostumuz olmasaydı aslında %88 civarında bir tutturma oranıyla devam ediyorduk. Siz de eğer katılmak isterseniz Caydaş 1978 Gold üyesi olup benimle beraber yola devam etmek isterseniz, bana gönülden katkıda bulunmak isterseniz Katıl'dan siz de bu aileye katılabilirsiniz. Soranlar için söyleyeyim nasıl olacağını. Katıla girdikten sonra iddia kuponu veya verdiğim tahminleri görmek istiyorsanız Caydaş 1978 Gold kısmına girip oradan üyeliğinizi başlatmanız ve topluluk kısmındaki size gelen mesaja basmanız yeterli. Direkt sizi şu anda sohbet ettiğimiz bu iletişim kanalına veya iletişim platformuna doğrudan getirecektir. Katkı veren herkese teşekkürler. Şimdi gelelim maçlarımıza, çok hızlı yorumlayacağım. 10 dakikayı geçirmemeye çalışacağım. İlk mücadele Yeni Malatyaspor Adana Demirspor mücadelesi. Adana Demirspor için çok kritik bir mücadele. Ben Malatyaspor'un artık ligden düştüğünü düşünüyorum. Nasıl şampiyon neredeyse belli ise ligden düşecek takımında ilk takımında Malatyaspor olduğunu düşünüyorum. Özellikle para krizi orada ciddi sıkıntı. Adana Demirspor'a gelirsek Avrupa iddiasını, güçlü bir şekilde Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirebilmek için bu maçı kazanmak zorunda. Malum son maçta ligde berabere kaldı. Burada maç sonu 2 tercihi ideal gibi gözüküyor. Bir diğer mücadele Göztepe Kasımpaşa mücadelesi. Göztepe ile Kasımpaşa'yı da izleme şansına sahip oldum. Göztepe deplasmanda yenildi. Kasımpaşa kendi sahasında Fenerbahçe'ye yenildi. Baktığımız zaman 6 puanlık bir mücadele. Göztepe kendi seyircisi önünde bu maçı kazanmak zorunda. Bunu söyleyelim. Eğer ligde kalmak istiyorsa onlar için gerçekten olmak ya da olmamak mücadelesi. Göztepe'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. Burada 1-0 çifte şans olabilir. Yani 1 ve 0 kullanılabilir. Ama dediğim gibi Göztepe kendi seyircisi önünde yenilmeyecektir. Bir diğer mücadele Rizespor, Giresunspor. Giresunspor kendi sahasında Göztepe'yi mağlup etmeyi başardı. Diğer taraftan Rizespor Galatasaray deplasmanında hiç de fena oynamadı ama çok pozisyon verdiler ve yenildiler. Sonuçta Galatasaray'ın güçlü oyunu burada Rizespor'un mağlup olmasında önemli bir etkendi ve 35 bin seyircinin gelmesi gerçekten müthiş bir olaydı. Özellikle Van Aanholt'un 3. golü, yani onun 2. golü ama takımın 3. golü harikaydı. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Rizespor'un kendi sahasında Giresunspor'u mağlup etmesini bekliyorum. Tek atmayalım ama 1 ve 0 yine bütçesi olanlar için değerlendirilebilir. Konyaspor Galatasaray. Konyaspor'un artık ikincilik koltuğu sallantıda. Artık oraya Beşiktaş, Adana Demirspor, Fenerbahçe çok güçlü adaylar. Başakşehir yine arkadan gelebilir. Baktığımız zaman Konyaspor'un bundan sonra o koltukta kalabilmesi için herkesi yeniyor olması lazım. İçeride dışarıda herkeste de maçı var. Öyle bir durum var. Yani Beşiktaş'ta maçı var. Fenerbahçe ile maçı var. İşte Galatasaray ile maçı var. Başakşehir'e yenildi zaten hatırlarsanız. Konyaspor kendi sahasında direnecektir. Güçlü bir oyunu var. Galatasaray'ın da savunmada ciddi anlamda sıkıntıları var. Özellikle takım boyu uzadığı zaman sıkıntı yaşayabiliyor. Konyaspor'un coşkulu oyunuyla maça ortak olacağını düşünüyorum. Buradaki tercihim 1 veya 2. Bu maçın berabere biteceğini düşünmüyorum. Bütçesel olanlar 1-2 olarak değerlendirebilir. Bir sonraki mücadele Fatih Karagümrük Altay mücadelesi. Tabi Altay ve Fatih Karagümrük ikisi de galip gelen takımlar. Altay ligde kalabilmek için artık bu tarz maçlarda deplasmanda da kazanıyor olması lazım. Ama tabii işi de çok kolay değil. Fatih Karagümrük nispeten rahatladı Sivasspor galibiyetiyle. Burada ben özür diliyorum, Sivasspor'dan sonra Başakşehir'de yendi. Başakşehir galibiyetiyle. Ben burada Fatih Karagümrük'ün yine kendi oyununu oynayıp maçı kazanmaya çalışacağını düşünüyorum. Burada da yine 1 ve 2'den yana bir tercih kullanmak isterim. Eğer Altay
hedefsiz bir Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenebilir kontratakla. 0 beklemiyorum. 1-2 normal gibi gözüküyor. Antalyaspor, Sivasspor bir beraberlik maçı gibi gözüküyor. Aslında Antalyaspor da iç sahada etkili bir takım. Çok fazla bu maçı yorumlamaya gerek yok. Dediğim gibi iki iyi takımın mücadelesi. Özellikle devre arasında alınan transferlerle beraber kadrosunu çok güçlendirdi Antalyaspor. İyi oyuncuları var. Ama tabii hafta içinde bir kupa mesaisi var bildiğiniz üzere. Kendi sahasında yine bu güçlü oyunu oynayacaktır. Ben burada da Antalyaspor'un yenilse de çok zor yenileceğini düşünüyorum ama Rizespor'un da artık bir şekilde deplasmanda bir reaksiyon göstermesi lazım. Önceliğim 1 ve 0. Dilerseniz bu maçı kapatabilirsiniz de. Tahmini zor maçlar bir tanesi. Beraberlik de kopmuyor değil. Bunu da söyleyelim. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi tabii çok zor bir mücadele. Trabzonspor Fenerbahçe'yi yenip şampiyon olmak isteyecektir. Fenerbahçe kendi sahasında kendi taraftarına bir Trabzonspor galibiyeti armağan edecektir. Hani nispeten şu anda ikincilik hedefi de artık ulaşılabilir bir hedef. Trabzonspor'un güçlü oyunuyla maçta kontrolde olacağını düşünüyorum. Ben 0-2'den yana şansımı kullanmak istiyorum. Risk almak isteyenler belki direkt 2 seçeneğini veya direkt 0 seçeneğini de yine kullanabilir. Ben 0-2 kullanacağım buradaki şansımı. Beşiktaş-Başakşehir. Başakşehir içinde gerçekten önemli bir mücadele. Çok fazla uzun yorumlamayacağım. Ben burada 1 ve 2 seçeneğinin kazandırabileceğini düşünüyorum. Bir beraberlik beklemiyorum. Çünkü iki takıma da yaramıyor. Baktığımız zaman Beşiktaş'a da yaramıyor. Başakşehir'e de yaramıyor. Gol atanın avantajlı olacağını, Beşiktaş'ın da savunmada ciddi sıkıntıları var. Başakşehir keza gol yedi mi biraz demoralize olan bir takım. Hani burada eğer ilk golü Beşiktaş bulursa ciddi boşluklar verebilir Başakşehir. Başakşehir bulursa Beşiktaş verebilir o boşlukları. Ben 1-2 dışına çıkmayacağını düşünüyorum bu mücadelenin. Gaziantep-Hatayspor. Antep tabii iç sahada iyi bir performans sergiliyordu ama en son Adana Demirspor'a yenildiler. Sonrasında erteleme maçında Malatyaspor'u mağlup edemediler. Bir düşüş var Antep'te. Bakalım. En sonunda Altay'a deplasmanda mağlup oldular. Kendi sahasındaki o yükselişi tekrar devam ettirmek isteyecektir. Hatayspor'un yine deplasman performansı çok iç açıcı değil bu sene en azından. Tabi baktığımız zaman o yöreye ait de aslında güzel bir mücadele olacak. Burada Antep'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1 ve 0 kuponlarda yine yer alabilir. Kayserispor, Alanyaspor iki iyi takımın mücadelesi. Kayserispor, Trabzonspor karşısında beğendim açıkçası. İyi de oynadılar. Alkış hak ettiler. Alanyaspor, Konyaspor'u çok farklı mağlup etti. Onlar da her zaman için pozitif oynayan takımlardan bir tanesi. Bu maçta kapatılabilir maçlardan bir tanesi. Ama önceliğim Kayserispor'un iç saha performansı ve Alanyaspor'un da her deplasmanda her takıma diş geçirebileceğini düşünerekten 1-2 olarak yine geçecek bir beraberlik beklemiyorum bu mücadelede. Bayern Münih Leverkusen Avrupa'daki yine güzel maçlardan bir tanesi. Leverkusen'de hedefi olan bir takım. Bayern Münih yine kazandı ve şu anda şampiyonlukta çok ciddi bir artık öne geçti. Dortmund'un anlamsız puan kayıplarıyla. Bayern Münih'in kendi sahasında Leverkusen'i zor da olsa yeneceğini düşünüyorum. Bol gollü bir maç bekliyorum. Alt üst bekleyenlere de önerim bu şekilde olsun. Burada bence Plase ama yanına eğer işi garanti almak istiyorsanız bir de 0 ihtimali atılabilir. Diyelim ve geçelim. Ben burada Salzburg maçı öncesinde hata yapmayacağını düşünüyorum. Liverpool West Ham mücadelesi güzel bir maç yine bizi bekliyor. Liverpool şampiyonluk yarışında devam ediyor ve sonuna kadar zorlayacaktır. West Ham yine deplasmanlarda iyi bir takım ve Şampiyonlar Ligi hedefi var. Liverpool'un tam kadrosuyla, güçlü oyunuyla West Ham'a zorluk çıkaracağını düşünüyorum. Zor da olsa bu maçı kazanacaktır veya bu maçı kazanacak gücü var. Ben burada bir atma taraftarıyım. Bu maçı tek geçmek istiyorum. Liverpool West Ham'ı yıkacaktır. Daha iyi takım baktığımız zaman her bölgede ve çok alternatifli bir kadrosu var. O yüzden de 1 olmasını bekliyorum. Burada 1-0'a gitmeyeceğim. City, United, Manchester derbisi güzel bir mücadele. Mavilerle kırmızıların mücadelesi. Mavilerin tabi kazanmaktan başka çaresi yok. Kırmızılar engel olmaya çalışacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi inadı veya ısrarı devam ediyor. Ben burada City'nin güçlü oyunuyla kazanacağını düşünüyorum. Alt üst bekleyecekleri de karşılıklı gol var ve üst bahsinde kazandırabileceğini düşünüyorum ama City bu maçta bence kazanır. 1 atılmaz ama 1-0 sanki ideal gibi gözüküyor.
Napoli Milan gerçekten müthiş bir mücadele. Sonunda Napoli lider yaptı İtalya Ligi. Milan temsilcileri Milan ve Inter. Ve son hafta Lazio'yu deplasmanda yendiler. Milan'da ters bir takım. Burada da yine 1 ve 0 kazandırır diye düşünüyorum. İki takım da önce kaybetmemeyi düşünecektir. En kötü bir beraberlik ikisini de yarışta tutabilir. Ama birinin yenilmesi diğerini kırabilir. Napoli'nin iç saha performansına da güveniyorum. Güçlü bir oyun oynayacaklardır. Şampiyonluk motivasyonuyla çıkacaklardır. 1 ve 0 burada yine kazandırır gibi gözüküyor. Ve Nice Paris Saint-Germain mücadelesi. Hani baktığımız zaman Nice'in tabii ikincilik hedefi var. Orada da işler biraz zora girdi artık. Birçok takım var ikincilik için yarışan. Burada sürpriz bekleyeceğimiz maçlardan bir tanesi bu olabilir. 1-0 denenebilir bu maçta. Ben Paris Saint-Germain'in zaten oynadığı normal maçlarda da Nice'e çok diş geçiremediğini gördük. Eğer sürpriz arayacaksam burada 1-0 olarak ararım. Bütçem varsa da 1-0-2 3 seçeneği de yani bu maçı yine kapatırım. Hepinize bol şanslar diliyorum. Buraya kadar dinlediyseniz bir like atmadıysanız bir like atarsanız mutlu olurum. Ayrıca kanala bir abone olursanız yine çok çok mutlu olurum. Katıldan gelip de kazanmak isteyen varsa veya kupon halinde kuponlarınızı görmek istiyoruz diyenler varsa da Caydaş 1978 katıl bölümünden yine kuponlarımı görebilir. Mart ayında çok da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Artık buraya tamamen ağırlık vereceğimi söylemiştim. Hepinize bol şanslar diliyorum ve iyi seyirler diliyorum. Sağlıklı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.